Hepinize selamlar dostlarım, hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunumuzda olan ama artık 15 kostümümüz var. Oyuna bir daha gelmeyecek. Belki daha fazladır, benim aklımdan kaçanlar vardır ama benim baktığıma göre 15 tane. Normal şartlarda 20 ama 5 tanesinin bir daha gelip gelmeyeceği konusunda net bir bilgi yok. Şimdi hangilerinden bahsettiğimi yine göreceksiniz ve onun üzerinden oyun liderimiz ve topluluk yöneticimizin de bazı açıklamaları vardı. Şimdi hep beraber onlara bakacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı konusunda bir tane like atıp kanala da abone olmadıysanız abone olursanız ücretsiz şekilde bana gerçekten ama gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak Brawl Pass sezon kostümlerimizden bir başlayalım. Şimdi biliyorsunuz ki her Brawl Pass sezonunda bir tane kromatik savaşçı geliyor. 70. kademede de onun kostümü geliyor arkadaşlar. İşte örneğin ekrandaki Tüccar Gale kostümünü eğer siz birinci sezondaki Brawl Pass'i almadıysanız, o Tara'nın çarşısı sezonunda Brawl Pass'ini açmadıysanız bir daha bu kostüme ulaşamayacaksınız. Yani bunların açıklaması da şu şekildeydi. Oyun liderimiz Frank ve topluluk yöneticimiz Dani'ye çok fazla soru gitti. Bunlar sezonluk özel kostümlerdir. O zamana özeldir. Alanların ayrıcalığı da bu şekilde bu kostümler ve o savaşçılar oluyor. Tabii ki o savaşçıya ulaşabiliyoruz ama kostüme ulaşmamız artık imkansız. Yani bu sezonun kostümünü almadıysanız bir daha alma imkanımız olmayacak. Peki diğer kostümleri de hızlı geçelim. Şimdi 15 tane kostüm dedik, hatta 20 dedik ama bunları kısaca bir eritelim. Asıl kostümlerimize bir gelelim. Bunları biliyoruz. Mesela gelmeyecek olan kostümler bir daha: birincisi Tüccar Gale. İkinci kostümümüz Mega Şövalye Surge. Üçüncü kostümümüz Kötü Colette. Dördüncü kostümümüz Kral Lu. Beşinci kostümümüz Samurai Ruffs. Altıncı kostümümüz Altın Elbel. 7. kostümümüz ise Doğuştan Kötü Baz. Gerçi Doğuştan Kötü Baz'ı hala alma şansınız var arkadaşlar. Brawl Pass'i açan herkes alabilecek. Ama dediğim gibi bundan önceki kostümleri almadıysanız eğer bir daha oyuna gelme gibi bir durumu kesinlikle ama kesinlikle olmayacak. Bunu topluluk yöneticimiz Dani ve oyun liderimiz Frank de doğruladı. Şimdi asıl ana listeye gelmeden önce arkadaşlar, bir de dedim yani 5 tanesi belli değil. Arkadaşlar bazı kostümlerimiz var bizim. Bildiğiniz üzere, hatta ben daha birisini alabildim, diğerlerini alamadım. İşte burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, Rockçı Mortis arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi kostüm arşivde, gelecek kostümler arasında yok. Bakın, bazı kostümler arşive kaldırılmış. Aşçı Mike, Mağara Adamı Frank, Rockçı Mortis, Sporcu Bull, Tepli Brock, yani başka var mıydı çok emin değilim ama bu kostümler normal şartlarda arşive kaldırıldı. Ama kesin gelmeyecek diye bir şey yok. Neden yok? Çünkü oyun liderimiz Frank'e arşive kaldırılan kostümlerden oyuna gelecekler olacak mı şeklinde bir soru sorulduğunda Frank de şu şekilde cevap vermişti: arşive kaldırılan kostümler anca arşiv açtığımız zaman gelebilir. Bu da bir senelik bir zaman dilimine sığar. Yani bir senede bir, o da belki şeklinde. Hatta yakın bir zamanda Aşçı Mike yeniden gelmişti sanırım arkadaşlar. Yani muhtemelen bunlar geri gelecektir ama ne zaman geleceği bilinmediği için de o konuda bir şey diyemiyoruz. Yani bu listeye arşive kaldırılan kostümlerin geri gelebilme ihtimaline karşı o yüzden bu listeden ayrı tuttum. Dediğim gibi Aşçı Mike, Mağara Adamı Frank, Rockçı Mortis, Sporcu Bull, Tepli Brock benim bildiğim kadarıyla bunlar arşivde. Bunlar Frank'in söylediğine göre yani muhtemelen yılda birisi gelir diye düşünüyorum. Herhalde artık nasıl ayarlarlar bilmiyorum. Ama kesin olarak gelmeyecek kostümlerimiz burada önümüzde duruyor. İşte şimdi sizlerle beraber onlara bakalım. Arkadaşlar 8. sırada Retro Brock. Normal şartlarda bir daha geleceğini çok zannetmiyorum. Çünkü biliyorsunuz 2020 Brawl Days ücretsiz ödülüydü. Eski bir kostümdü. Daha Brawl Stars'ın ilk zamanlarındaki bir kostümdü. Retro Brock olarak bize geri getirdiler. Bunun dışında baktığımız zaman bir de Ricochet kostümü vardı arkadaşlar. O da yanılmıyorsam 2019 Brawl Days zamanında ücretsiz verilmişti. Bu kostümlerin bir daha geri geleceğini düşünmüyorum. Şimdi yanılmıyorsam bunlarla alakalı da bir soru sorulduğunda, hani almak isteyenler alabilecek mi şeklinde soru sorulduğunda sanıyorum, çok emin olmamakla birlikte, Frank bunların gelmeyeceği şeklinde bir şey söylemişti yanlış hatırlamıyorsam eğer arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunlar özel ödüller. Mesela önümüzdeki yıl başında da yine eski bir tane kostüm getirebilirler diye düşünüyorum şahsen.
Kesin olarak gelmeyecek kostümlerden birisi de arkadaşlar, hatıra olarak özellikle almıştım, kırmızı burunlu Nita. 2019 yılbaşı Brawley Days'in kostümüydü arkadaşlar. Son geçtiğimiz yılbaşında ise son şans olarak gelmişti. Bu kostümle beraber aynı zamanda kırmızı burunlu Nita, Elf Penny ve Santa Mike, yani Noel Baba Mike da son şans olarak gelmişti. Bunlar kesin ama kesin olarak bir daha oyuna gelmeyecekler. Diğer kostümlerimizden birisi de arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kırmızı ejderha Jessie. Bu da Çin'in ilk yayınlandığı zamanlar, Çin'de yayınlandığı zamanlar herkese ücretsiz olarak verilmişti. Yine güzel bir gizemle verilmişti aslında. Arka tarafta şapkasını görmüştük. Brawl Talk tarihini takvimde görmüştük ve bu kostümü ücretsiz şekilde Çin'e özel yayınlanmasıyla almıştık arkadaşlar. Bu kostüm de sorulduğunda bu kostümün de bir daha oyuna gelmeyeceğini, yani ona özel, ya bunlar özel kostümler arkadaşlar. O yüzden bir daha bu da oyuna gelmeyecek diye düşünüyorum. Ama şöyle de olabilir. Şimdi sürekli olarak bu bakım molalarında hep Jessie'nin bu kostümüyle bir duyuru yapıyorlar. Fotoğraf gif şeklinde duyuru yapıyorlar. O sebeple çok isterlerse gelebilir mi gelmez mi, ama şimdi özel kostümlerinde Frank'in söylediğine göre onlar özel kostümler, bir daha gelmeyecek şeklinde de açıklamaları var tabii ki. Sıradaki kostümümüz Yıldız Shelly kostümü arkadaşlar. Yıldız Shelly de yanılmıyorsam 2019 Dünya Şampiyonu özel kostümüydü ve ücretsizdi diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bu konuda bilgisi olanlar lütfen yorumlar kısmına yazsınlar. Yanlışım varsa beni düzeltsinler. Ücretsiz verilmişti diye düşünüyorum. Yıldız Shelly kostümü de bir daha oyuna gelmeyecek kostümler arasında, çünkü onlar özel kostümler. İlk sıradaki kostümümüz benim gerçekten çok pişman olduğum bir kostümdü. O zaman param yoktu. Mücadeleci Colt. Yanlış hatırlamıyorsam 46 lira falan bir şeydi arkadaşlar. Ama o zaman, yani olmayınca olmuyor. Mesela o zaman denk gelmedi, alamamıştım. Hatta ben de soru olarak sormuştum. Bazı arkadaşlarımız da sormuşlardı. Oyunun en güzel kostümlerinden birisiydi. 2020 Dünya Şampiyonası, Dünya Finalleri kostümüydü arkadaşlar. O Mücadeleci Colt o zaman sadece sporcuları desteklemek amaçlı dükkana gelmişti ve alamamıştık. Alamadım ama bir daha da muhtemelen alamayacağım. Çünkü topluluk yöneticimiz Dani, oyun liderimiz Frank bu konu hakkında çok fazlasıyla yorum yaptı. Mücadeleci Colt oyuna bir daha gelmeyecek. Evet arkadaşlar, sizlerle oyuna bir daha gelmeyecek kostümleri inceledik. Yani tabii ki burada arşive kaldırılmış kostümler de var ama bu kostümlerden kaçı sizde yok? Mesela örneğin bende birçoğu yokmuş. Ben onu fark ettim arkadaşlar şu an. Mesela Brawl Pass sezon bütün kostümleri bende var ama Mücadeleci Colt, Star Shelly, onun dışında Santa Mike, Elf Penny, Ricochet gibi kostümler bende yok. Sizlerde var mı? Veya bu arşive kaldırılanlardan Aşçı Mike, Mağara Adamı Frank, Rockçı Mortis, Sporcu Bull, Tepli Brock ve bu arşive kaldırılan kostümlerden beklediğiniz kostümler var mı? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videomuzu yavaş yavaş kapatırken bu tarz videoların devamını isterseniz lütfen bir tane like atıp kanala ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayın. Bunu tekrardan sizlere hatırlatarak sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.